it! The place she's calling us to! Where, Magni? Where must we go? It's called... Evet, uzun bir yerden sonra döndüm. Güzelce dinlendim. Uzun süredir okumak istediğim Sylvanas romanını okudum ki onun üzerinden Sylvanas'ı ve kız kardeşleri bir ara değerlendirmemiz gerekecek. Yokluğumda Prepatch ve yeni animasyon videosu sağ olsun konuşacak bazı şeyler birikmiş. Benim derdim açık konuşmam gerekirse Magni'nin tribal enfeksiyonları olmayacak. Üzerine konuşmak istediğim başka bir şey var. Ayrıca artık bazı şeylerden de çok yoruldum. Yani Blizzard beni çok zorlamaya başladı artık ama neyse. Evet, iyice uzatmadan önce o muhteşem görev serisindeki detaydan bahsedip sonrasında animasyon videosunun da analizine geçelim. Görev serisi Jaina, Troll, Anduin üçlüsünün bizi Silithus'a, Magni'nin Azeroth ile iletişime geçtiği Chamber of Heart'ın oraya çağırmasıyla başlıyor. Let's hope Magni has some answers. I hear no one's seen him for a few years. He'll be there. He has to be. Evet, bizim kafadanlar Azeroth'un iletişime geçme çabasının farkında. Hatırlarsanız bir önceki görevin Alere ve Zaltat'ın olduğu görev serisinin sonunda Locus Walker bize Azeroth'un neden bizimle iletişime geçmeye çalıştığını anlatmıştı. The radiant visions you spoke of are the very same my people had. Before our world was consumed by the Void Lord Dimensius. Ve bizim kafadanlar da bunun üzerine Magni ile konuşmaya gelmişler fakat Magni tribal enfeksiyonlarda. Magni, we've been trying to If this is about the visions, I'm nae interested. Leave me alone. Azeroth needs its speaker, and so do we. Speaker of Azeroth. She hasn't been speaking to me. After all I gave, she left me like this, unable to feel the warmth of my kin's embrace. Let's be clear, I'm doing this for all of you, not for her. Evet yani Magni'cim tamam canın sıkkın ama Azeroth'a trip atmak için Azeroth'un seni en rahatlayabileceği yeri seçmeseydin keşke. Söylediklerinde haklı bu arada, yani trip atmakta da bir noktaya kadar haklı ama bunu en yapmamız gereken yerde yapıyor. Çünkü bu aslında Magni'nin seçmediği bir yazgıydı. Bir anda Azeroth'un sözcüsü olmak zorunda kaldı. Bize hem Legion hem de Battle for Azeroth sırasında rehberlik etti. Ancak son dönemde Azeroth'un sesinin kesilmesi yüzünden amaçsız kalmış. Tam olarak ne zaman Azeroth'un sustuğunu videonun ilerisinde vurgulayacağım. Magni amaçsız kaldığı için bu sefer niye yaşadığını sorgulamaya başlamış. Çünkü ailesine kendi ırkına da ulaşamıyor dönüştüğü şey yüzünden. Bu yüzden kalbi kırık ve yorgun. Bir diğer detaysa benim şu videoda es geçtiğim fakat sizin daha sonra yorumlarda bana hatırlattığınız detay Magni'nin renginin soluyor olması. Bu ne demek? Magni elmas kral olduktan sonra aynı bir elmas gibi parıl parıl parıldıyordu. Ancak hem o sinematikte hem de burada görüyoruz ki o parlaklık azalmaya, solmaya başlamış. Magni kararıyor. Azeroth ile bağlantısı zayıfladığı için de soluyor olabilir. Azeroth artık parlamıyor olduğu için. Fakat başka bir sebebi daha olabilir. Magni'nin tribal enfeksiyonlarının ardından bakalım ne oluyormuş. Azeroth, speak to me. What are you trying to tell us? I can hear her voice. I can see it. The place she's calling us to. Where, Magni? Where must we go? It's called... Magni! He's alive, but barely. Evet Magni'cim, Chamber of Heart'ın ortasında Azeroth'a trip atarsan cevabını böyle alırsın. Bakalım görev serisi nasıl bitiyormuş. He tried to commune directly with Azeroth. It seems the strain was too much. You'll likely find Dagran with his nose in a book. It's why he insisted we come to Dalaran. Now, listen, you old coot. I know you always meant right by me. You didn't know that I chose to stay with the Dark Irons. That Dagran and I were in love, whatever your intentions were. My husband died because of you. I hated you for taking him from me. My anger built a wall neither of us could ever get through. And now, we may never get the chance, but my son, my little Dagran, he needs you. I guess so do I, loath as I am to admit it.
You were never the best father, but you can still be a good granda. So please, wake up. Burada özet geçmem lazım. Magni'nin kızı Moira, Broadbeard klanının en büyük düşmanı olan Dark Iron Giant'in lideri Dagran Tarissan'a aşık oluyor ancak Magni bunu bilmiyor. Ayrıca Magni tek çocuğu Moira olduğu ve o da kız olduğu, yani soyunu devam ettiremeyeceği için Moira'yı hiçbir zaman gerçekten sevmemiş. Ancak Dagran Moira'yı gerçekten sevmiş. Biz de Dagran Tarissan'ı öldürdüğümüzde Moira'yı da aslında dul bırakmış oluyoruz. Özetle araların bozuk olma sebebi tüm bu olayların toplamı. Have you seen these new tomes, Uncle Bran? They must be from Drenton's library. I hope Grandad's all right. I never got to spend much time with him. Don't worry, lad. Magni's made of stern stuff. Pardon the pun. Bu aile birleşmesinin ardından Khadgar'ın isteği üzerine Azeroth'un artık şekil bulmaya, canlanmaya başlayan anılarıyla savaşıyoruz. Bazı ikonik bosslar Lich King, Onyx'e gibi. And Azeroth, at last, awakened. Azeroth'un rüyaları şarkısı artık şekil bulmaya başlamış çünkü vakti yaklaşıyor. Evet, bu müthiş görev serisi özetle böyleydi. Üzerine çok detaylı durmadım çünkü birincisi gerçekten birazdan bahsedeceğim detay haricinde üzerine düşünmeye daha çok bir şey bulamadım büyük resim açısından. İkincisi de yani söylemek istediğim çok şey var ama kimsenin de hoşuna gitmeyecek yani, o yüzden neyse ya işte sıkıldım. Yani sıkıldım, kabak tadı verdi artık. Evet, en güzel böyle anlatabilirim. Kabak tadı verdi ama artık içim daralıyor bu eskiyen tat yüzünden. Dön ve kurtar beni artık lütfen. Ve evet, o çok ufak ama bence bir o kadar da önemli detaya gelelim. Magni ile konuştuğumuzda Azeroth'un onunla konuşmayı kestiğinden bahsediyor. Azeroth ile neden iletişimde değildin? Enzot'un mağlubiyetinin ardından Azeroth sessizleşmeye başladı. En başta üzerine çok durmadım, artık güvendeydi ve sözcüsüne ihtiyacı yoktu. Ancak o sessizlik beni düşünmeye etti. Eğer bana ihtiyacı yoksa amacım neydi ki? Niye hala böyleydim? Ve bu soru büyüdükçe büyüdü ki ta ki artık Azeroth ile konuşmak istemediğimi fark edene dek. Bu yüzden de iletişimimi kestim. Enzot'un mağlubiyetinin ardından Azeroth sessizliğe gömülmüş. Acaba niye? Battle for Azeroth hatta Legion'dan beri ortada dolaşan popüler bir fan teorisi vardı. Magni ile konuşanın Azeroth değil, en başından beri Oldcut'lar ve aslen Enzot olabileceğine dair. Bence o teori doğrulandı, yani kimler söyledi hatırlamıyorum, çok oldu ama ben bu ihtimalin artık %100 arkasındayım. The King of Diamonds has been made upon. Benim en az 3 hatta 4 yıldır söylediğim şey Azeroth'un çoktan Void'in eline düşmüş olma ihtimali, çünkü Titanlar Azeroth'u bulduklarında Oldcut'lar hangi aşamadaydı bilmiyoruz. Ve affedilmeyenin ardından da çağlar boyunca işlerine devam ettiler. Her dreams sing beneath the surface. Our dreams, our song. Legion sırasında da geriye kalan son Oldcut olan Enzot süreci devam ettirirken bir yandan da Magni'yi kendi istediği şekilde yönlendirdi. Ve aslında baktığımızda da Legion'da başlayan olaylar zinciri, Sargeras'ın kılıcı saplaması, Zaltat'ın ortaya çıkması ve serbest kalması, Alera'nın dönmesi ve Void'in hedefi haline gelmesi, Iridikron'un Dark Heart'ı çalması, Sargeras'ın hapsedilmesi ve Zoval'ın mağlubiyeti. Her şey kusursuz şekilde Void'in ekmeğine yağ sürdü ve kendimizi sagada bulduk. Ayrıca Magni'nin Azeroth'a trip atarak ayrıldığını düşündüğümüzde bence bizi bu aşamadan itibaren yönlendirecek kişi gördüğü görüler sebebiyle Aleri olacak. Ancak onun göreceklerine de ne kadar güvenebileceğiz orası tartışılır. Şimdi tam olarak bunun üzerine Zaltat animasyonunu incelemeye geçmek istiyorum çünkü orada da bu konuyla ilgili bence çok büyük bir ipucu var. Slender is the strand that guides our destiny, known only by true sacrifice. Evet, sinematik daha ilk saniyesinden Destiny yani kadere vurgu yapılarak açılıyor. Hani benim bu kanalda bol bol konuştuğum konu. Hani hatta şu videoda Fate ve Destiny'yi kader ve yazgı olarak çevirip niye farklı kullanılıyor olabileceklerini konuşmuştuk. Ayrıca bu videoda da Ashkayet'in diğer adının City of Threats yani iplik şehri olduğunu ve bunun potansiyel önemini vurgulamıştım. Bu sinematiğin adı Kaderin İplikleri. Shadowlands'te ise Yazgının İplikleri adında bir konsept vardı. In our kingdom of Ashkahet, no one understood this sacrifice more than Queen Neferis, my mother. I saw this when the Black Empire came to conscript us for their last stand at Nylothar.
Şimdi burada bu olayın tam olarak ne zaman yaşandığı çok önemli ve bu konuşan arkadaşın da tam olarak ne oldu. Ben bunu ilk gördüğümde kendisinin Kıtir olduğunu düşündüm. Yani ne olduklarından daha önce şu videoda bahsettim ama özetle aslında Old God hizmetkarlarından Faceless fanları dahil olan bir çeşit altırk. Oyun hikayesinde de Ashara'nın denizden gelen çağrısına kulak veren Kurtiran halkı bunlara dönüşüyordu. Boyu uzamış bir Kıtir veya Faceless fan olabilir aslında. Aradaki fark çok önemli değil fakat burada bu teklifin zamanlaması önemli. Eğer bu olay kadim zamanlarda Titan Keeper'lara karşı verilen savaşta geçiyorsa Nyarlathotep'in gerçek bir yer olduğunu ve Kara İmparatorluğu'nda ana şehri olduğunu veya en uzun süre dayanan şehir olduğunu gösteriyor. Demek ki başka Old God şehirleri de vardı. Belki de her Old God'ın kendisine ait bir şehri vardı. Eğer bu olay Battle for Azeroth'un sonunda yani Visions of N'Zoth sırasında yaşandıysa da bu da 8.3'ün gerçekten yaşandığını kanıtlar ki bence durum zaten öyle. Yani bu aşamada 8.3'ün öyle ya da böyle gerçekten yaşanmış olması bir yalan olmasından daha fazla şey katıyor hikayeye. My mother refused them. For this treachery, your line will sever itself. This kingdom will wither with the waning of your worth. Burada ilk bahsetmek istediğim şey bu arkadaşın parçalanmadan önce öfkeyle ettiği lanetler ve aslında kehanetler. Sinematiğin o ana kadarki Lovecraft'in karanlık ve mistik havasına bence iyice uymuş ve bence çok Warcraft hissettiren de bir aynı zamanda yani şu bir dakika bile bence uzun süredir izlemediğimiz kadar karanlık ve Warcraft hissettiren bir animasyondu. Her strength defined us that day. And in that moment, we felt destined for greatness. But in the years that followed, our greatness was tarnished. Yine Destiny, kadere ve aslında kendi kaderini çizmeye vurgu. Fakat Neferes ne kadar soylu davranmış olsa da yaratıcıları ve dünyanın kanıyla bağlarını kopararak kendilerini izole etmeleri pek hoş sonuçlara yol açmamış. Ben burada şunu sevdim ama karşımda düşünebilen bir kültürü olan bir ırk var ki Nerebianlar hiçbir zaman Mismesh seviyesinde bir ırk olmadılar zaten. Look at them out there. Wretched, starving. I am not immune to our people's suffering. I believe better days will come. Not if you keep failing to seize the moment. What was the point of you freeing our future, only to leave us buried in the past? You comprehend so little. There is much for you to learn before you can be queen. Mother! Mother! Tabi Ashkahet izolasyon sonucu huzursuzluk ve kaosa sürüklenmiş yani aslında umut ettikleri kadere kavuşamamışlar. Şimdi burada anne kız ilişkisinde iki taraftan bakarsak Neferes yaşananların farkında ancak halkını özgür kıldığının da farkında. Ama Ansurek de ya tamam özgür kaldık da bunun için miydi? Niye bunu değiştirmek için bir şey yapmıyoruz diye isyan ediyor. Neferes daha sakin ve geleceğe dair umutlu ama öylece durarak da umut ettiği kurtuluşa kavuşamaz. Ansurek ise halkının çektiği acılar yüzünden iyice sabırsız ve bu hareketsizlikten dolayı çok rahatsız. Kimin haklı olduğuna karar vermek size kalmış. Ansarek? Are you seeing this? Evet, sinematiğin bence ilk can alıcı fakat çok kolay gözden kaçabilecek anı. Neferes, inzivaya çekilmek için halkının duvara resmettiği Old God çiziminin önünde duruyor. Bu çizimde de 7 gözlü olmasından dolayı diş harici fakat genel tasvirinden ötürü de N'Zoth'u andıran bir Old God'a tapınmaya veya kurban vermeye giden Nerebianlar ve Faceless fanları görüyoruz. Şimdi Neferes bu çizime bakarken meşale titreşiyor ya, orada anlık olarak iç çeken bir erkek sesi duyuyoruz ve bu ses bana o kadar tanıdık geldi ki. For 1,000 years, bound beneath these waves, I have watched you. O sesi duyduğum anda bu N'Zoth dedim. Bu yanılgıya yer vermeyecek şekilde N'Zoth'un kendine seçtiği seslerden biri. Fakat bunun ardından gelen N'Zoth değil, başkası. You have heard my voice in your dreams, Great Queen. Evet, Zalthat'ın ortama girişi. Bu sekanstaki her karenin üzerine konuşabiliriz fakat ben yine bu sefer 3 ay öncesinden bir tahminimi hatırlatmak istiyorum.
Zalatat bizi onur konukları olarak karşılıyor ve Alleria Zalatat'ı duyduğunda bu ses yoksa diyor. Zalatat'tan tedirgin oluyor aslında. Argus'ta Alleria ile görev yaptığımız süre boyunca Shadow Priest olarak Zalatat'ı yanımızda taşıdık ve çokça bahsettiğim gibi Zalatat Alleria hakkında konuştu. Ona gözünü dikti. Ama Alleria onun sesini nasıl tanıyor olabilir? Bence Zalatat bir süredir zaten Alleria'ya fısıldıyor veya kabuslara gösteriyordu zaten. Aklınızda olsun. Abi yani şimdi bu çok ağır bir paralellik değil mi yani? Aylar önce bunu demişim. Demek ki Zalatat hedefleştiği kişilerle gerçekten rüyalarında iletişime geçiyor mu? Çünkü Alleria onu tanımıştı. Neyse devam. Bu sekansta gösterilen sahnelere gelirsek Zalatat'ı ele geçirdiği Voidelf'in vücudunda göğe yükselirken görüyoruz. Karşısında ona tapan bir ırk var, tahminen Neribinler. Daha da ilginç ve önemli olan ise renk tonu ve arka plandaki devasa gözü andıran şekil. Bu çok yoğun turuncu tonlar ve göz vurgusu size hangi Old-God'u anımsattı? Ardından bu sefer Zalatat'ın işine hapsedildiği bıçağı Blood of the Black Empire'ı görüyoruz. Ve şu geçitten çıkma anı çok çılgınca ve bence komik. Zalatat'ın çılgın yüzünü burada çok güzel vermişler. Ve son detay olarak da bu sefer yine o turuncu tonların olduğu sahnede gözlerinde kararlılık ve parıldayan turunculukla Zalatat'ı görüyoruz. The Harbinger. Yes, of the empire that was. But the old gods are dead. The empire lies in ashes, and a shadow has fallen on your kingdom. Şimdi burada vurgulamak istediğim ilk şey renkler arasındaki kontrast. Şu iki kareye bakın. Birinde Zalatat'ı benim Enzotru ile ilişkilendirdiğim sahnede turuncunun çok kızgın tonlarının olduğu bir ortamda göğe yükselirken görüyoruz. Burada ise Void'i temsil eden mor tonlar çevresini sarmış. Sanki bir güneşin kararma sürecine bakıyormuşuz gibi. Gökyüzünün güneşten aya geçmesi gibi. Diğeri Zalatat'ın hikayesini iyice sarmaş dolaş hale getiren durum. Diyor ki ben geçmişe gömülen krallığın yani Kara İmparatorluğundan çizeyim. Ama daha birkaç ay önce de dediniz ki Zalatat Dimensius'un yani Cosmic Void'un habercisi. Daha önce şu videoda Zalatat'ın hikayesinin şu an karman çorman bir çorba olduğundan bahsedip 5 ihtimal sıralamıştım. O ihtimallerden biri Yişarcı olma ihtimaliydi. Belki de gerçekten Yişarcı'nın kalan son parçası ve Kara İmparatorluğu yeniden getirmek istiyor veya bu videodan aldığım hissiyat Enzot'la çalışıyor. Daha önce Zalatat ile Enzot'un pek iyi arkadaş olmadıklarından bahsetmiştim ancak az önce bahsettiğim ses efektinin aşırı şekilde Enzot'u andıran ses efektinin hemen ardından Zalatat'ın gelmesi ve Black Empire'ın elçisi olduğunu söylemesi bu ikisinin bir planı olabileceğini bana tekrar hissettirdi. Ve bununla bağlantılı olarak benim bir yıl önce söylediğim şeye geliyoruz belki de. Blood of the Black Empire'ı bir anına görüyoruz. Nerede o bıçak? Şu an içinde kimin özünü taşıyor? Zalatat Old-God'ların kesin olarak öldüğünü söylüyor ve bu aslında mümkün. Daha önce bahsetmiştim Old-God'ların fiziksel formlarının yok olması ve kanlarının Azeroth'un kanına karışması faydadan çok zarar getirebilir. Follow him to the deep places. The dark waters will flow in his wake. Son olarak Zalatat, Black Empire'ın yok olduğunu fakat gölgesinin şu an Aşk-ı üzerine düştüğünü söylüyor. Ve bunu söylerken renk tonu yine turuncu güneş, ısı, kızıl. Çünkü Zalatat Kara İmparatorluğu'nun yeni temelini oradan kalan son kalıntıdan, yerin derinlerinden tekrar atmak istiyor. Devam. But the blood of the old gods can make your people powerful again. Your reign could last for eternity. All you have to do is take my hand. Zalatat'ın Old-God'ların kanından oluşan iksirleri Neribinlere içerek onları dönüştüreceğini zaten BlizzCon'da söylemişlerdi. Ancak burada ilginç detay bu kanın Neribinleri insanlaştırması. Ve bence Old-God'ların ölmeleri de planın bir parçasıydı çünkü tüm bu süreci başlattı. Old-God'ların kanı Azeroth'unkine karıştı. Your words are tempting, but the cost is too great. I would never risk my kingdom for such power. Evet, Neferes bilgeliğini ve soyluluğunu gösteriyor aslında. Teklifi reddediyor. Helal olsun fakat Zalatat'ın gözleri anında arkaya kayıyor. Mother, who are you talking to? Oh, ghosts, dearest. As always, they are my ready counsel. I'm not sorry for what I said. I only want our people to be great once more. Greatness is fleeting. What we must do now
is endure. Your time will come, child, but only when you are ready. What have you done? You're not the only one seeing ghosts, Mother. Yani bu beni çok şaşırtmadı açıkçası çünkü belliydi bunda olacağı. Herkes burada Ansurek için Buldan benzetmesi yapmış ama bana daha çok Elisand'ı andırdı. Genç de olmasının getirdiği yanılgılarla Ansurek kendi geleceğini ve halkının geleceğini Zalt'a satmış. How sad to have a queen so wise and yet so ignorant to the call of destiny. Yani burada sırf Zaldat'ın şu manyakça surat ifadeleri için bile 10 dakika konuştur, gerçekten müthiş yapmışlar. Zaldat'ı her zaman soğukkanlı bildik ancak içindeki çılgınlığı da vermeleri hoşuma gitti bu tematikte. Fakat burada asıl dikkat çekmek istediğim şey kadere video boyunca yapılan vurgu. Kader temasının saga boyunca çok önemli olacağını söylemiştim. Burada yine bir topluluk şanlı bir kader ve gelecek vaadiyle kandırılıyor. Kader ile bu aşamada en sağlam bağ olan karakterse Aleria. Kaderin çağrısı Zaldat belki de Aleria'yı böyle çağıracak. Ona bu kaderi, bu karanlık kaderi vaat ederek. Ayrıca daha önce dediğim gibi bence yazgının aksine kader değişime açık ve Aleria bunu değiştirebilir. Her name is Zalatath. You had your chance, Mother. With this power, Ashkahet is unbound. We will rise. We will conquer. And together, we will finally claim our destiny. Long live Queen Ansurek. Ve evet, en nihayetinde sinematik kader vaadiyle kandırılan Ansurek'in ordusu ve arkada ipleri elinde tutan Zaldat'ın gösterilmesiyle bitiyor. İpleri elinde tutan, kukla gibi oynatan ve gerçek hedefinin onu bulmasını, onu ulaşmasını bekleyen Zaldat. Evet, şimdi sinematik analiz sırasında renk tonlarından, renk zıtlıklarından ve bunların öneminden bahsettik değil mi? Şimdi şuradaki renkler arasındaki zıtlığa göz atın. Şimdi de buraya bakın. Birebir aynı zıtlık. Bir tarafta Void moru, Ay ve Zalatath. Öbür tarafta aslında lakabı Güneşin Hanımı olan Aleria ve kızgın bir turuncu. Bu detayı yine bu karede Zalatath'ın arkasında göz, sahneleri renk tonu, Enzot'u andıran ses ve Blade of the Black Empire ile birleştirdiğimde Enzot ile Zalatath'ın ortak bir amaç için çalışıyor olabileceklerini yiyeceklerini anlıyorum. Bunu da açıkçası kime ait olduğunu bilmediğim fakat Twitter'da duyduğum bir teoriyi bir sene önce sizinle paylaştığım teoriyle birleştirerek açıklamak istiyorum. Güya Azeroth'a ait olan ses Enzot mağlup edildikten sonra kesilivermiş. Hem bu sinematikte renk tonları hem de aslında şu CGI sinematikte Azeroth'un çevresini saran renkler bana Enzot'u çok andırıyor. Turuncu, kırmızı ve siyah çalan mor. Peki Zalatath ve Enzot neden beraber çalışıyor olabilir? Ya bir ölümlüyü ona uygun gördükleri kadere hazırlamak içinse, ya Aleria'yı Enzot için hazırlamak içinse, ya gerçek elçi Aleria olacaksa Zalatath Aleria'nın elinden her şeyini, halkını, yani Void Elf'lerini, ailesini, umut bağladığı her şeyi almaya çalışacak. Onu iyice yalnızlaştıracak, umudunu kırmakla kalmayıp içini boşaltmaya, hiçbir şeyin anlamı olmadığına inandırmaya çalışacak. Ashkahet, Zalatath'ın Aleria için hazırladığı bir sınav olacak ve onu iyice karanlığa sürükleyecek. Ve vakti geldiğinde de Enzot en başından beri gözün diktiği Aleria'yı ele geçirerek Azeroth'ta kurulacak yeni Black Empire'ın kralı olacak. Böyle bir durumda da The Last Titan'a peşimizde aşağıra Zalatath, Evil Aleria ile girip bir yandan da Iridikron'la ulaşabiliriz. Benim Sunwell'de ne olabileceğine dair Dimensions ve Aleria'yı kapsayan bir fikrim daha var ama açıkçası gönlümden geçen, bir yıldır aklımda olan ve şahsen tercih edeceğim şey Enzot'un uzun vadeli planının gerçekleşmesi olur. Neden bahsettiğimi hiç anlamamış olmanız muhtemel. O yüzden bir sene önce hazırladığım şu videoya mutlaka göz atın. Benim Aleria konusunda birden fazla teorim var ancak şahsen tercih edeceğim senaryo bu. Evet, The War Within Pripyat'indeki muhteşem, müthiş potansiyel barındıran görev serisindeki Enzot ipucunu zaten animasyonuyla birleştirdik. Animasyon sevdiğimi bilmiyorum, yorumlara bakmadım ama işte gördüğünüz üzere üzerine konuşacak çok detay var. Ve yine aslında tutturduğum ve tutturmaya yakın olduğum ihtimaller var. Zaten o yüzden ileriki bir tarihte Shadowlands'tan itibaren tutturduğum veya çok yakından isabet ettirdiğim ihtimalleri bir videoda derlemeye düşünüyorum ki teori odaklı bir kanal olarak bunu çoktan yapmış olmam gerekirdi. Dinlediğiniz için sağ olun. Umarım hoşunuza gider detaylar olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu bu sefer tutturamadığım bir tahminimle kapatmak istiyorum. Karar veriyor ama niye ya? Gerçekten artık Pripyat'a kadar tekrar bekleyemem. Neyse.
Tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Best if I leave. I'm a danger to you all, so long as Xalatath's gaze is cast upon me. Tell Khadgar